Herkese selam arkadaşlar. Bugün yeni bir oyunumuz var. Developer Daily oyunumuzun ismi. Streamer Daily diye bir oyun oynamıştık zamanında. Onun yapımcılarından, yine Türk yapımcılarından öyle diyelim. Şöyle Steam sayfasına gelelim. Developer Daily. Arkadaşlarınızla birlikte bir stüdyo kurup hayalinizdeki oyun şirketini yönetebilir veya birbirinize karşı mücadele verebilirsiniz. Dürüstçe veya sahtekarca şirketleri ele geçirebilir veya kendi oyun satış platformunuzda piyasayı domine edebilirsiniz, diyor Mehan Games'in. 17 Aralık'ta çıkış yapmış oyun. Şöyle görsellerine falan buradan yine bakabilirsiniz. Biraz uzun süreçli, biraz da karışık geldi bana ama böyle uzun uzun arkadaşlarınızla oynayabileceğiniz bir oyun anlamına geliyor. Sistem özellikleri bu şekilde. Ortalama bir sistemle çalışabilecek bir oyun. Hatta düşük sistemlerde bile çok rahat bir şekilde çalışır. Problem yaşatmayacağını düşünüyorum yani. Şimdi oyunun ara menüsü bu şekilde. Ayarlar menüsü burada. Dil İngilizce olarak geliyor. Buradan Türkçe'ye çevirebiliyorsunuz. Detaylı grafik ayarları falan yapılandırabiliyorsunuz. DLSS seçeneği falan her şey mevcut, bilginiz olsun. Kontrol, ses falan her şeyi buradan detaylı bir şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi oyuna katıl var. Arkadaşınız sunucu kurduysa vesaire. Oradan direkt oyuna katılabiliyorsunuz. Kayıtlı oyununuz varsa buradan girebiliyorsunuz. Yeni oyun diyerek de kendiniz sıfırdan bir başlangıç yapabiliyorsunuz. Hostname ne diyelim? Hilmi Sahin diyelim mesela. Burada oyun modları var. Standart bir mod. Performans modu var. NPC sayısı, obje belirleme mesafesi vesaire daha az diyor. Easy mod var. Kolaylaştırılmış. Zor mod var. Daha uzun süreli oyun deneyimi. NPC Horde diye. NPC'lerle dolu sokaklar. Dikkat, bu mod ciddi FPS düşüşlerine sebep olabilir falan diyor. Biz normal standart oyun modunda oynayalım. Sunucunuza şifre koyabiliyorsunuz. Koymanızı istiyor zaten. Ben sunucu açmadığım için herhangi bir şey şöyle oluştur deyip yazıp şöyle oyunu oluştur deyip girebilirim. Şöyle bir oyunumuza girelim. Burada karakter seçimleri var. Herhangi bir karakter seçebiliyorsunuz buradan. Şöyle. Birden fazla karakter var. Ben şunu seçeceğim. Şöyle güzel duruyor. Yeni oyuncu, buradan ismimizi yazabiliriz yine. Animasyonlarını falan buradan görebilirsiniz şöyle. Yürüme animasyonu, koşma animasyonu falan buradan hepsini görebiliyorsunuz. 2 tane beceri seçmenizi istiyor. Ben birini ses ve müzik olarak seçiyorum. Diğerini de programlama olarak seçiyorum. 3 tane de yetenek seçmemizi istiyor. Burada bayağı bir yetenek seçenekleri var. Şöyle serbest, yönetici vesaire gibisinden. PC sevmeyen işçi. Yani yönetici olabilir. Ya da serbestten kendiniz buradan istediğinizi seçebiliyorsunuz. Ne diyelim? Mesela bilgisayar üstünde çok iş yapacağız. Onunla alakalı bir şeyler varsa bakalım buradan. Görev ve işlerden %25 daha fazla para kazanırız. Mesela. Bunu seçelim. Oyun vesaire programlama işi yapacağız. Bunu seçebiliriz. Bu ikisini daha pahalıya satar diyor, %20. Yaptığı varlıklara artı 10 kalite eklenir. Verilen ikramiyelerin etkisi %20 daha fazladır. Şirkete işçi almak %50 daha ucuz diyor. Motivasyon ustası. İnternet üzerinden kopyalanan varlıkları her zaman evet. Emlakçılık olayı falan da var galiba. İnsan sarrafı falan. Bayağı bir, ya çok kapsamlı bir oyun gibi duruyor yani. Bakalım başka neler var. Düzenbazlık falan var burada. Vergici var. Piyasadan kaldırdığı projelerin reklam ve üretim giderlerinin %50'si şirket hesabına geri döner. Bak bu iyiymiş. Gerçi biz proje bilmiyorum yapacak mıyız yapmayacak mıyız da. Bir de yetenekli bölüm var. Araştırma öğrenme yeteneklerinden puanlar 2 kat etkilidir diyor. Tamam, bunları seçelim. Huzur Kent'e hoş geldiniz. Hadi bakalım. Şimdi burası bizim böyle bir odamız. Işıkları aç. Yiyecek satın al diyor. Bir de bilgisayarımıza mail gelmiş. Sevgili baban tarafından bir mail aldınız. Bilgisayarınızdan maili okuyabilirsiniz. Önce maili okuyalım. Şurada sevgili baban.
Merhaba evladım, nasılsın? Biliyorsun ki 2 aydır yurt dışındaydım. Döndüğümde annen giriştiğin ve batırdığın onca işten sonra şimdi oyun yapımcısı olmak istediğini söyledi. Küçük kardeşin 5 yaşına girdiği için ona senin odanı verdik biliyorsun. Bu yüzden de annen işini rahatlıkla yapabilmen için seni göndermiş. Seni göndermiş. Bana sormadan Huzurkent'teki depomuzu da sana vermiş diye duydum. Neyse, orada kalabilirsin. Eğer bir şeye ihtiyacın olursa ihtiyacın olmaması için gayret göster. Bu işi de batırırsam merak etme. Kardeşim büyüyüp zengin biri olduğunda sana bakar. Baba gibi baba, helal. Ne diyeyim yani. Şimdi yiyecek satın almamızı istiyor ve 3 tane varlık oluşturmamızı istiyor. Oyunun sesi az mı? Neyse, dışarı çıkalım, duruma göre bakarız. Az gibi sanki oyunun sesi. Şuradan ayarlardan. Müzik falan da var ama müzikleri kapatıyorum ben. %80 yapalım. Haritamız var. Şöyle bir haritaya sahibiz. Market, benzin istasyonu, Azura, Tek Ovi, Huzur Yon. Bunlar ne bilmiyorum. Park var, Huzur Market var. Oradan NPC'ler kendi aralarında konuşuyor. İtfaiye, benzin istasyonu, market. Markete gidebiliriz. Şurada benzin istasyonu var, onun marketi var. Oraya gidelim. Yiyecek satın almamızı istiyor. Staminamız var. Şimdi buradan yiyecek satın alacağız. Konserveler falan var. Açlığı gidermek için kullanılabilir. Fiyat 500 CR, yiyecek %50 arttırıyormuş. Sepete ekleyelim bir tane. Bu neymiş? Açlığı gidermek için kullanılabilir. Cipsmiş ama sağlığı %2 etkiliyormuş bu. Bu neymiş? Bisküvi. Bu da %2 etkiliyormuş. Yiyecek 35, motivasyonu %3 arttırıyormuş. Bunda ne vardı? Yiyecek %50. Herhangi bir motivasyon artışı yok. Bunda da yok. Bunda yiyecekle alakalı bir şey de yok. Ha, sütle birlikte tüketilir diyor. Bu neymiş? Sıvı yağ. Bu neymiş? Meyve suyu. O zaman biz şundan bir tane daha alalım. Şöyle. Alışverişi tamamla. Tamam. Ne diyor? Yiyecek 80 üstüne çık diyor. 80. Neyse, biz şu varlık olayına bakalım. Şu anda yiyeceğimiz şey çünkü. Hatta şöyle göstereyim. Kamerayı şöyle yapayım. Şurada yiyecek. İşte mutluluk falan herhalde, şu ortadakinin ne olduğunu ben de bilmiyorum da. Tekrardan bir garajımıza gidelim. Varlık oluşturacakmışız 3 tane. Şimdi varlık oluşturma olayı, görevler. Yeni bir varlık oluşturun. Bu işlemi bilgisayarınızdan gerçekleştirebilirsiniz diyor. Burada da varlıklar var. Taşınmazlar. Burası herhalde. Varlığımız. Şimdi buradan varlık oluştur. Bu türde yeterli seviyeniz olduğunuzdan emin olun. İnternet sitelerinden seviyenizi yükseltecek sertifikaları satın al. Bir de sertifika olayları varmış bak. Yiyecek. Bu yorgunlukmuş ortadaki. En sağdaki konsantrasyon ve motivasyon var. 3K paramız varmış. Banka hesabında hiç paramız yokmuş. Yani nakit olarak 3K paramız varmış, öyle diyeyim. Şimdi varlık oluşturacağız. Programlama, 2D grafik, 3D grafik, ses ve müzik diyelim mesela. Oynanış ne için kullanılacakmış? Oynanış olarak. Çok oyunculu oynanış. Oynanış diyelim. Varlık oluşturma yöntemi. Kendin yap. Serbest çalışana yaptır. Satın al. Benzersiz işi çal. Yapay zekaya yaptır.
Bak yapay zekaya da yaptırılabiliyormuş. Ama kalite 31 ile 92 arasında diyor. 31 de çıkabilir, 92 de çıkabilir. Arasında bir şeyler de çıkabilir yani. Ve bunlar parasız mı? Nasıl oluyor bu? 0 CR diyor çünkü ücret. Peki benzer işi çal var. Satın alma var. Abi benzer işi çal ama ücret 0 CR diyor. Nasıl oluyor iş? Hiç para almıyor mu bizden? Bak kalite 100 ile 100 arası mesela bu. Ya varlık oluşturuldu. Programlama diyelim. Objeler diyelim mesela. Benzersiz işi çal diyelim. 98-98 arası. Bunu da oluşturduk. Bir tane daha oluşturmamızı istiyordu. Bu sefer oyun motoru diyelim. Çok oyunculu diyelim. Bak yine %100 var. Oluşturduk. Tamam. Şimdi ne diyor abi? Varlık sat diyor. Sahip ol 10. 10k paraya sahip olacakmışız. Sizin menkulünüz. Detaylar için B. Neymiş bu? Çement. Ha. Şey. Bulunduğun odayı düzenleme. Şey herhalde ya. Menkul adı. Depo diyelim. Aynen. Şu üstüne çık yiyecek olayı. Yiyeceğimiz zaten bitmek üzere. Bunu yiyeceğiz. Yerleştirilemez. Kamera değiş. Aa tipimiz buymuş. Göremiyoruz yüzümüzü ama. Aktiviteler. Dans falan ediyor. Saçma sapan. Neyse. Zıpla, harita, HUD gizle, tuşları gizle. Yemek. Ha şöyle. Aynen birini yemiş. Bunu da yiyelim. Tamamlandı. Tamam. Şimdi varlık satacağız. Bakalım. Varlık oluştur. Varlığı sat. Ha. Aynen bak 3 tane oluşturduğumuz aset. Burada gözüküyor bak bunlar. Aa satılamaz diyor. Niye? Hepsini sat. Satamıyoruz. Bir dakika. Varlığı sat. Aa satamıyoruz ki bunları. Haydi. Bunları satamıyoruz. Silelim o zaman dur. İlla kendimiz mi oluşturacağız? Yapay zeka yaptırma falan var ama. Programlama diyelim yine. Oynanış. Kendin yap diyelim. Hangi program ile oluşturulacak? Text dosyası, Code Studio. Sadece text dosyası zaten var seçenek. Ne diyor abi? Sol üstten başlayarak rakamları arasında bir fark olacak şekilde birbirine bağlayın. Örneğin 2 rakamını 3 veya 1'e bağlayın. Yalnızca yanındaki veya çaprazındaki rakamlara bağlantı kurulabilir. Seviyeye bağlı olarak çalışmalarını büyür ve bağlantı sayısı tipi çoğalır. Anlamadım ama. Hiç anlamadım. Yenile diyelim. Bunu buna bağladık. Bunu buna bağladık. Ha böyle. Bu kalıyor. Bir tanesi mecbur kalacak. %89 oluyor bu sefer. Bitir diyelim. Varlık oluşturuldu. Tamam. Oyun motoru diyelim bu sefer. Çok oyunculu diyelim yine.
Kendin yap. Standart varmış. Yine aynı şekilde galiba. Biri 2'ye bağladık. Bunu da 2'ye bağladık. Yine biri 2'ye bağladık. Biri 2'ye bağladık. Bu da %89'da kalıyor. Tamam, yapacak bir şey yok. Demek ki sistem böyle çalışıyor yani. Animasyon seçelim. Ya da ses ve müzik seçelim. Oynanış diyelim bu sefer. Kendin yap. Auda Town. Aha, bu sefer bu başka bir şey verdim. Ne diyor? Sol üstten başlayarak bütün çizgileri birbirine veya dış alana bağlamanız gerekir. Sol üstten başlayarak. Her bağlantısız çizgi kaliteyi düşürür. Eğer bağlantısı olmayan blok varsa yapılan iş hatalı olarak işlenir. Seviyeye bağlı olarak çalışma alanı büyür. Sol tıklayarak blokların yerini değiştirebilirsiniz. Bloklara sağ tıklayarak 90 derece çevirebilirsiniz. Bazı işler tamam. Anladım gibi sanki. Bak şöyle çevrilebiliyormuş. Şimdi başlangıç yeri burada olacak. O zaman şununla şunu yer değiştirip bitiş yeri de burada olacak. Çünkü bunun bir bağlantı noktası yok. Bu böyle olabilir mi? Bir dakika, şununla şunun yerini değiştirsek. Bununla bunun yerini değiştirsek. Bu böyle olabilir. %94 dedi. %92'ye düştü. %89'a düştü. Şu an bütün çizgiler bağlı aslında ama şunlar dışarıda kaldığı için bunları şey yapmıyor. %92. %61'e düştü. %92. Otomatik tamamla 10 motivasyon. Tam kaliteli tamamla 20 motivasyon diyor. Biraz karmaşık bir sistem. Yani şunlardan biri sürekli dışarıda kalıyor ama. Öyle bir sıkıntı var. Ya da şuradaki bağlantıya bir şey mi yapacağız acaba? Yani şu ok. Şu ok ne? Başlangıç noktasını gösteriyor galiba. Başka bir işe yaramıyor bu. Şu an %89'a düştü. Bak, bunun mantığını çözemedim. Neyse, 92 de tamamlayalım. 3 tane oldu değil mi? Allah, dur. Aynen 3 tane oldu. Bak şimdi varlığı sat var. Satılamaz diye bir şey çıkmıyor. Aynen. Varlık satacağız şimdi. %100, %100. 91, 91, 96. Şunu sat diyelim mesela. Görev tamamlandı mı? Tamamlandı. 10 CK bizim bankada 276 CR paramız olmuş. Bizim 10 şeye ihtiyacımız varmış. Sahip ol şirket. Şirket. Envanter şirket. Yeni bir şirket oluştur. Sahip ol derken şirketten kastı o herhalde. Tamam. Burada yeni bir şirket kurmak için 5K ödemeniz gerekiyor diyor. Öyle bir paramız yok ki. 3000 şu anda paramız var. İş sahibi ol diyor. Bakayım. Yetenekler varmış bu arada. Pazarlama. Pazarlamayı yükseltelim. Daha pahalıya satabiliriz belki. Araştırma, öğrenme, konsantrasyon, motivasyon, metabolizmayı yükseltelim abi. Motivasyon, konsantrasyon, öğrenme, araştırma. Araştırmayı yükseltelim bir de. Net gelirimiz, brüt gelirimiz, giderimiz. Varlık, görev. Buradan bir bakalım ya.
Para ise bunu kazanmanız gerekir. Bunu yapmanın çeşitli yollarından bazıları PC'den varlıklar satmak veya belediye binasına gidip oradan bir iş edinmektir. Ha. Tamam. Tamam. Burada da aynısını söylüyor. Şirket. Burada da aynısını söylüyor. O zaman belediye binasına gideceğiz. Harcamamış seviye puan. Ha. Oğlum harcadık ya. Karakter. He, harcadık işte bunları. Yeni gün. Bir saniye bir şeye bakacağım ama. Envanter. Karakter. Ha. Sağlık 100, ihtiyaç 38, yorgunluk 19. Bizim uyku olayımız yok mu ya? Şurada yatakta aynen LM uyku. O uyku yükseliyor. Bak benim kameramın altındaki yer. Uyku yükseliyor ama böyle bekleyeceksiniz yani. Oğlum böyle kim uğraşır ki bununla? Yani böyle videoda beklenir mi lan? Kim uğraşır böyle bununla? Baksanıza. Harbiden kim uğraşır bununla böyle? Açlığımız da düşüyor bu arada. Neyse kalkalım. Kalk ha. Bir markete gidelim. Yemeğimiz yok. Yemek alalım. Ondan sonra şu belediye binasına bir gidelim. Bu neymiş? Fatura. Şimdi bunun yiyecek %50 arttırıyor. Bunlar hiç kaç arttırdığını göstermiyor mesela. Yemek yapmak için bir de yemek yapma var. Konserve bu %35. 500 CR. Bu da 500 CR ama bu bu %50 arttırıyor ama bu bir de %3 motivasyon veriyormuş. He. Burada da aynı şeyler var galiba. Tamam. Sepete ekleyelim 2 tane. Bunları alalım. Evet gözümüz kararıyor açlıktan muhtemelen. Ha yere de koyabiliyoruz. Güzel tamam. Hop. Tamamdır. Şimdi belediye binası. Belediye ha. Burası işaretlenebiliyor mu? Biz şuradayız. Evi gösteriyor. Belediye binası. İşaretlenmiyor galiba ya. Binalar. Aa işaretledi. Nasıl işaretledi onu? Bakayım. İşaretledi bu sefer. Nasıl oldu? Evet. Şuradan gidelim bakalım. Yalnız bu aşağıda galiba. Şuradan gidelim. Şurası mı? Dur. Bir dakika şu noktaya bir gidelim. Nokta iptal. Ha oldu. Burası mı abi? Şurası galiba ya belediye binası. Huzurkent. City Hall aynen. Buradan iş sahibi olacakmışız. İş bulma evet. İş başvuru, mülk limiti, isim değiştir.
İsim değiştirim neymiş ya? Ha, karakterin ismi. Dur. İş başvurusu. Ne varmış abi? Kurye, elektrik sayaç okuma, çöpçü, temizlikçi, anketör. Her teslimat için 1875. Her gün olabildiğince çok evin elektrik sayaç her okuma 1250. Belirtilen yani çöp kutularını temizlemeniz her temizleme için 937. 875. 375. En yüksek bu. Kurye. Tamam. Kuryelik yapalım. İş sahibi olduk. Kullan kargo paketi. Aha iş diye dur. Şey çıktı. Oraya doğru koşturalım. Altımızda bir şey yok. Bisiklet, motor, araba vesaire bir şey yok. Böyle koşuyoruz. Yoruluyoruz, duruyoruz ondan sonra. Biraz satılıkmış bak. Girilen binalar falan da var da. Birazcık oyunu çözmek lazım. Biraz karışık, karmaşık bir oyun. Ne anlatıyorsunuz dayı? Kargo mu burası? HVK Express muhtemelen kargo. Tamamlandı dedi. Kullan posta. Ha şurada yine bir iş diye bir şey çıktı. Şimdi buradan aldık oraya mı bırakacağız? Amaç bu mu? Bankamatikler var. Burada satılık binalar falan mı var? Daire mi var? Ne var? Bir şeyler var. Ha. Oğlum biz bayağı postacılık mı yapıyoruz? Çalıştığınız şirket ödemenizi yaptı. 1.8K. Oo güzel. Bitir iş 2'de 3. Seviye atladın, harcanabilir puanlarınız var. Hemen bakalım. Karakter. Heh. Öğrenme, konsantrasyon, motivasyon. Motivasyonu yükseltelim. Yorgunluk biraz daha yavaş olur. Yalnız uyuma olayı birazcık ilginçmiş ya. Hani gün atlamıyor uyuduğun zaman. Öyle duruyorsun. Yavaş yavaş yükseliyor durduğun yerde. Şimdi bunu aldık yine. Hah şuraya. Yorgunlukta %95'in üstüne çıkmamızı istiyor görevlerde. Bunu bıraktık. Yine 1.8 ödeme yaptı. Kaç paramız oldu bizim? 10K paraya ihtiyacımız var. Şu an 5.7 paramız. O zaman her işi yapacağız abi. Böyle koşturacağız. Altımızda araç yok ama koşa koşa yapacağız bu işleri. Tamam. İş. Oo, bu sefer biraz uzak mesafeye verdi. 10K paraya sahip olmamızı istiyor. Şirket açmak için zaten 5K lazım. Tamam. Ya kurye sürekli kargoculuk yapıyoruz o zaman ya. Buradan alıyoruz, götürüyoruz, bırakıyoruz. Alıyoruz, götürüyoruz, bırakıyoruz. Şimdi şurada. Acil bir acil görev. Ha süreli dur. Şuradan geçmemiz lazım. O acilmiş mesela. Sağ tarafta posta kutusunun yanına bak şey var. Süre şeyi var. Geldik. Hop. Aa 2.5K para verdi yalnız ha. Acillerde daha fazla para veriyor. 100.000 CR'ye sahip ol. 10.000 tamamladık galiba bu arada. Bakalım. Heh. Envanter. Aynen 10.1 tamamlamışız. Bir iş daha yapalım. Sonra şu şirket kurma olayına gelelim bir. Ha bak burada da yemek şeyleri varmış. Su, cips, kola, bisküvi falan filan. Aa çöpte de bak şeyler var. Temizlik pompası. Ne işe yarıyor acaba? Ama alamıyoruz bunları galiba. Dur hepsini al... Yo. Sürükleme de yok bunda. Bu arada gözlerimiz kararıyor. Yine acıktık. Tamam bir görev daha aldık. Bu nereye?
Şuraya. Yorgunluk ve açlık şu anda fena durumda. Tamam, bu işi de yaptık abi. Şimdi şeyi iptal edebiliyor muyuz? Kuryelik olayını. Bir açlığımızı giderelim en azından, yorgunluğu getiremesek de. Belediye binasına gitsek işi iptal edebiliyor muyuz, yoksa buradan iş iptal etme var mı? Görevler. Kargo paketi. Açın ve objeye sağ tıklayarak kullan seçeneğini seçin. Aksi halde objeye tıklayarak bu görevi tamamlayabilirsiniz. Hiçbir şey anlamadım. Burası ne? Neyse, dur, şu belediye binası. Nerede? Hastane. Kargo merkezi. Meydan. Belediye. Oğlum, işareti niye buraya atıyorsun ya? Çok saçma sapan yerlere işaret atıyor. Ben nereye tıklıyorum, o nereye işaret atıyor. Aa bak. Motor ve scooter var burada. Kaç paraymış? 5.000. İyiymiş. Motor 20.000. Motor pahalıymış. Yalnız gözümüz yorgunluktan gözümüz karardı. Şimdi şu işi iptal etmemiz lazım bir. Orada çöpleri de böyle bakabiliyoruz. İş iptal ediliyor mu onu da bilmiyorum da. Dur bakalım, geldik. İş başvuru. İşten çık. Hah, tamam. Şimdi eve gitmemiz lazım. Şurada. Koş yavrum da. Şimdi ne diyor? Şirket. Şuradan. Dur. Burası. Bunları da satabiliriz bu arada. Bunlardan da para geliyor çünkü. Satalım. Şimdi şirket oluşturma nasıldı abi? Ha, şirket. Yeni bir şirket oluştur. Aynen. Logo seçeceğiz. Barış Manço mu lan bu? WASD. Bu güzelmiş bak. Şirket ismi Hilmi Sahil yine. Kabul et dedik. Oldu mu? Aynen. Sizin şirketiniz. Şirket bütçesi 633 TL. Seviye 1. 50.000. Sonraki seviye için. Dijital yayıncılık kapalı. Açık kapalı. Neymiş o? Bilmiyorum. Ha. Reklam bütçesi, satış kesintisi falan filan. Çalışanlara ikramiye dağıt. İkramiye. Ödemeleri yap. Otomatik ödeme açık kapalı. Gelir gider durumunu göster. Yani şirketi kurduk. Şirket değeri 1C. Ama şu an karakter yani felaket yorgun. Bizim gözlerimiz kararıktı. Kendi veya yetkiniz olan bir evdeki yatakta uyuyarak dinlenebilirsiniz diyor. Göz kararma olayı geçti mi? Nasıl oldu bilmiyorum. Mail geldi galiba. Bakalım bir. Neymiş? Sevgili baban. Duydum ki bir oyun şirketi kurmuşsun. İşlerin iyi gidiyor demek ki. İşleri aksi giden kuzenini hatırlıyorsundur. Ona çok üzülüyorum. Şu sıralar iş arıyor ancak bulamıyor. Geçenlerde öğrendim ki o da oyun yapımcısı olmak istiyormuş. Ben de düşündüm ki kuzeninle birlikte çalışabilirsin.
Hem madem şirket kuracak kadar param var, sana yardım eden maaşlı işçilere de ihtiyacın olacaktır. Kuzenini senin yanına gönderdim. Bu konuda hiçbir tartışma istemiyorum. Ona yardım et, işi öğret, maaşını öde. İyi olmasına dikkat et çünkü o sana emanet. Bir o eksikti. Biz kendimize bakıyorduk. Bir de işin içine kuzen mi girdi yani? Haritadan şunu kaldıralım. Kalktı mı? Kalktı herhalde. Aynen, göz yine karardı. Yani burada böyle duracaksın. Dinlenmeyi yükselteceksin yani. Oturduğun yerde. Ya bu birazcık şey olmuş. İlginç olmuş tabi. Tabi görevler geliyor sürekli. Yorgunluğunu %95'in üstüne çıkart. 100.000 CR'ye sahip ol. ATM kullan. Sözleşmeli iş al falan filan gibisinden. Bir sürü görevle vesaireyle oyun oynanacak yani bir şekilde. Evet arkadaşlar, oyun bu şekilde. Arkadaşlarınızla oynayabilirsiniz. Bayağı detaylı, kapsamlı bir oyun yani. Hani uzun süreçte böyle RP falan yapılabilecek bir oyun yapılmış, hatta öyle söyleyebilirim. Ama birazcık anlamak lazım oyunu. Çözmek lazım. Ondan sonra eğlenceli, keyifli olabilir multiplayer'da. Çok single player oynanacak bir oyun değil anladığım kadarıyla. Ama multiplayer oynayabilirsiniz arkadaşlarınızla. Evet, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.